Şu an dünyada hiç olmadığı kadar bağlantı içerisindeyiz. Aklınıza gelen herhangi bir ülke, dünyanın öbür ucu deniyor ya, oradan kendinize bir arkadaş edinebilir veya arkadaşınız varsa şimdi şu anda onunla iletişim haline geçebilirsiniz. Fakat burada çok garip bir şey var. İnsanlar tarih boyunca hiç bu kadar kendilerini yalnız hissetmemişlerdi. Çok enteresan değil mi? Bu kadar teknolojiye ve bu kadar iletişim halinde olmamıza rağmen günümüzde kronik yalnızlık obeziteden bile daha tehlikeli hale gelmiş durumda. Yine aynı şekilde yalnızlığın günde 15 adet sigara içen insanın yaşadığı sağlık sorununa eşdeğer etki yarattığı bulunmuş. Peki bu sadece bizim çekingen veya asosyal olmamızla mı alakalı, yoksa kişinin yalnız olması, kişilerin yalnız olması birilerinin işine mi geliyor? Bundan kar mı elde ediyor? Şunu hiç düşündünüz mü? Yalnız bir insan sistem için mükemmel bir tüketici. Yani arkadaşlarınızla masa başında, evinizde, mutfağınızda oturup uzun sohbetler edeceğinize, evinizde paralı platformlarda dizinizi açıyorsunuz, dışarıdan yemeğinizi söylüyorsunuz. Hangisinde daha fazla para harcıyorsunuz? Ya da aidiyet hissini bir insanda, insanlarda bulamadığınız için o aidiyet hissinin verdiği o değerleri bir markada arıyorsunuz veya bir ideolojinin olduğu toplulukların içerisinde. Sistem bizi iyileştirmek istemiyor. Ben bunu anladım. Sistem sadece bizi işlevsel kılacak kadar uyuşturuyor. Sosyal medya bize bağlantı vermiyor. Bağlantı illüzyonu yaşatıyor. Çünkü bu tamamen bana göre bir illüzyon. Bağlantıda olduğunu sanıyorsun, takipçilerine bakıyorsun veya takip ettiklerine bakıyorsun veya rehberine bakıyorsun. Birçok insan var değil mi? Hani normal ve bu kadar insanla senin telefonunda, kişisel cihazında varsa herhangi bir sorununda da konuşabileceğin veya yardım isteyeceğin kişilerin olması gerekir. Bakıyorsun 100 tane, 200 tane, kiminde daha çok. Ama bu tamamen bir illüzyon, çünkü gerçekten bir şey konuşmak istediğinde veya ihtiyacın olan bir şey olduğu zaman kaçını arayabilirsin? John Twinch, Amerikalı bir psikolog yazar kendisi ve kuşaklar arasındaki farkları ve teknolojilerin ruh sağlığı üzerinde etkilerini araştıran bir araştırmacı. Şunu bulmuş, gençler üzerinde de çok fazla çalışmış. Bunu söylüyor. 2012 yılından sonra gençlerin yüz yüze dışarıda görüşme oranı akranlarıyla inanılmaz düşüşe geçmiş. Çünkü gençlerin artık buna ihtiyacı yok. Ellerindeki telefon, tablet veya bilgisayarlarla arkadaşlarıyla iletişim kurmayı daha çok tercih etmeye başlamışlar. Ve bunların hepsinin sonucunda ise depresyon, kaygı ve hayatına son verme oranında büyük bir artış gözlenmiş. Bu artışın sebebini sosyal medyaya ve teknolojiye bağlıyor. Bunu da oturduğu yerden yapmıyor. Tam 39 milyon kişiyle seneler içerisinde yapılan anket sonuçlarına bağlıyor. Kısacası biz böyle ekran kaydırırken vücudumuz dopamin alıyor. Evet, ama ruhumuz aç kalıyor. Şimdi biraz sizi daha eskiye götürmek istiyorum. Çünkü her şeyin bir başlangıcı var değil mi? Yani bu düşünce yapıları, bu sistemlerin kurulması ha deyince olmuyor. Bunun arkasında aslında inanılmaz bir mühendislik var. Ve biz bunun çoğunu göremiyoruz. Biraz böyle geriye gittiğimiz zaman, yani 1980 yıllarına gittiğimiz zaman Margaret Thatcher bir laf ediyor. Toplum yoktur, bireyler vardır diyor. Bu söz sadece bir siyasi bir söylem olarak algılanabilir ama aslında öyle değil. Yeni dünyanın ayak sesleriymiş o zamanlar için ama tabii kaç kişi anlamıştır bilinmez. Şu an bunu çok iyi anlıyoruz. Çünkü o dönemden itibaren artık sendikalar zayıflamış, kolektif yani toplu şekilde yaşam alanları yok edilmeye başlanmış, kendi başının çaresine bakmak kutsallaştırılmış. Yani biz bütünken böyle atomlarımıza ayrılmışız. İnsanoğlu denilen şeyi anlamak için aslında böyle eskilere gitmek gerekiyor. Eskilere, o kadim uygarlıklara, daha önce ne yaptıklarına, belki çok bile geriye gitmenize gerek yok. Hani dedelerinize, nenelerinize baktığınız zaman hani sağlıklı insan yaşantısı nasıl olmalı diye baktığımız zaman eksileri, dezavantajları olmakla birlikte tabii her şey her zaman çok mükemmel ve dört dörtlük değildi.
Ama günümüzden daha iyiydi en azından bazı konular. Onlarda ve insanın doğasında hep böyle bir arada olma ve topluluk içerisinde yaşama kültürü var. Çünkü insan nedir? Biyososyal bir varlıktır. Yani sosyalleşmek ister her zaman için. Şimdi insanlar tabii kaçıyor. Yani dağ başlarına gidiyor, yalnız kalmak istiyor. Şimdi bunun arkasındaki psikolojiyi de konuşmak gerekiyor. Bunu neden böyle olduğu konusunda kendi çıkarımlarımı da biraz sonra söyleyeceğim. Sosyolog Ray Oldenburg diye bir adam var. Konuyla alakalı fikirlerini çok değerli bulduğum için size anlatmak istedim. Şimdi bu adam üçüncü mekan diye bir şey, literatüre bir kavram katmış. Nedir? Şimdi ona göre birinci mekan nedir bir insan için? Evidir. İkinci mekan işidir. Üçüncü mekan ise kamusal alanlardır. Nedir? Parklardır, meydanlardır, kütüphanelerdir. Şimdi burada ona göre sosyolog olduğu için tabii insanların, halkın nabzında tutan değerli biri, düşüncelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların buralarda sosyalleştiğini söylüyor ama zaman içerisinde bütün bu alanların da ticari hale getirildiğinden bahsediyor. Gerçekten de öyle. Yani şu an dışarı çıkmak ve sosyalleşmek demek para demek. Hatta yüksek miktarlarda para demek. Bir yere yemeğe gidiyorsunuz. Yani 1.000 lira, 1.000 liradan aşağı değil. Ya biz çocukken dershane zamanlarında hani giderdik, yemeğimizi yerdik. Şu an sosyalleşmek bile çok maliyetli. Bu da şunu getiriyor. Kamusal alanda sosyalleşmek istiyorsan ve paran yoksa aslında sen bir hiçsin. Yani sosyalleşemiyorsun demek oluyor. Şimdi ne olmuş? Günümüzde bu üçüncü mekanlar aslında dijital alanlara evrilmiş. Nedir? İşte Discord, forumlardır, ne bileyim işte sizin aklınıza gelen diğer dijital mecralardır. Yani insanlar artık sosyalleşmeyi evlerinin içerisinde o üçüncü mekanları daha dijital, fiziki ortamdan çıkıp dijital ortamlarda yapıyorlar. Peki size soruyorum, yani bu üçüncü mekanların dijital ortamlara taşıması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten de o üçüncü mekan kavramının o mantığını, o duygusunu veriyor mu bir insanla dışarıda görüşmek, sosyalleşmek, arkadaşınızla? O duyguyu veriyor mu üçüncü mekanlar? Dijital üçüncü mekanlar. Şimdi pandemi sonrasında da Oldenburg yine pandemi sonrası için de bir şeyler söylemiş. Zaten bu 2012 yılı da bence çok enteresan bir yıldı. 2020 de çok enteresan bir yıldı. Zaten pandemi biliyorsunuz. Yani bu ikisinde de sanki insanları bir level atladık yani olumsuz anlamda. Şimdi pandemiyle birlikte ne oldu? Kimi iş yerleri, çoğunlukla iş yerleri online kısma, yani evden çalışma, home office'e geçti veya psikologlardır, böyle evden hizmet verecek sektörler de ortaya çıktı. Ya bu çok güzel aslında. Denilen düşünceler de ortaya çıktı. Online eğitimler, online hizmetler çok fazla arttı. Birinci mekan ev demiştik, ikinci mekan iş demiştik. Birinci ile ikinci mekan arası birbirine karıştı. Sonra insanların nefesleneceği, dinleneceği, sosyalleşeceği alanlar da kalmadı. Oradan da bir daralma geldi. Çok ünlü bir kahve markası zinciri var, isim vermeyeceğim. O kendini üçüncü mekan olarak tanıttı. Hani buraya gelin, ev sıcaklığında vesaire, bilirsiniz orayı. Ama buralarda insanların kulaklıklarını takıp laptoplarını alıp kendi başlarına izole oldukları alanlara evrildiler. Yani aslında bu üçüncü mekan mantığını da tam olarak vermedi. Şimdi konularda birazcık daha derinleşmek istiyorum. Yalnızlık, sosyal medya ve insan mutluluğu üzerine konuşuyoruz. Çok uzun soluklu bir araştırma yapılmış. Ben bunu başka videolarımda da anlatmıştım. Harvard Üniversitesi 80 yılı aşkın süren bir araştırma yapmış. Öncelikle kendi öğrencilerinden yola çıkarak başlatıyorlar bu araştırmayı. Tabii ki de zaman içerisinde öğrenciler evleniyor, eşi dahil oluyor, çocuğu dahil oluyor, torunu dahil oluyor derken bu araştırma bayağı kapsamlı bir şekilde ve birçok kişi üzerinde uygulanıyor. Araştırmanın teması şu, yani neyi bulacaklar bu araştırma sonucunda diyecek olursanız, insan neyle mutlu olur? Bunu bulacaklar. Sonuç ne çıkıyor dersiniz? Yani şöhret, para, mevki. Sonuç şu çıkıyor. Bir insanın ömrü boyunca kalıcı bir şekilde mutluluğa erişmesi için sağlıklı ilişkiler içerisinde olması çıkıyor. Şu an neden kronik yalnızlık çok büyük sağlık problemlerine sebep oluyor? Çünkü bunun dediğim gibi evrimsel kısımları da var. Eski atalar, eski insanlara göre hep topluluk içerisinde yaşadıkları için yalnız kalmak demek ölmek demek. Yani bizim o kodlarımızda, epigenetiğimizde, genetiğimizde bu kodlanmış. Çünkü bazen duygular da geçiş yapıyor. O duyguların da aktarıldığını biliyoruz. Yalnız kalmak demek
izole olmak demek ve ölmekle eşdeğer. Önce mental olarak acı çekiyorsunuz, sonra bu mental olarak acı çekmeniz fiziksel olarak da size semptomlara sebep oluyor. Yani sanki gerçekten de hastaymışsınız gibi semptomlara sebep oluyor. Şimdi burada birazcık da kişisel düşüncelerimi aktarmak istiyorum size. İnsanlar neden yalnızlaştı? İnsanlar yalnızlık konusunda neden mutsuzlaştı? Sadece para insanı mutlu eder mi? Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sadece para insanı mutlu etseydi, Finlandiya refah seviyesi çok yüksek bir ülke değil mi? Ama Avrupa ülkeleri arasında kendi canına kıyma, bazı kelimeleri kullanamıyorum, oranları çok yüksek. Bir kere burada anlayabiliriz. İkinci örneğim, çok varlıklı ailelerin çocuklarının işte yasaklı maddeye düştüğünü, yanlış işlerin, yanlış ilişkiler içerisinde girdiklerini ve o karanlığa çekildiklerini görüyoruz. Bu mantıkta sadece para insanı mutlu etseydi bu insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama öte yandan şuna bakıyoruz. Yani çok zengin bir aile, çok iyi eğitimli, çocuğunu iyi eğitiyor ama çocuğuyla yeteri bağ ve sevgiyi kuramıyor. Çocuk kendini o aileye ait hissedemiyor. Çocuk kendini kendi gibi hissedemiyor. İnsan ilişkileri gerçekten çok önemli. Şimdi günümüzde kaçımız tam olarak anlaşıldığımızı hissediyoruz? Soruyorum size. Yani bu en yakınınız anneniz, babanız, çocuğunuz, eşiniz, en yakın arkadaşınız, sevgiliniz, her kimse, yani size en yakın gördüğünüz. Onlar tarafından gerçekten anlaşıldığınızı hissediyor musunuz? Ya bu soruyu gerçekten hani şu an videoyu durdurup düşünmenizi istiyorum. Gerçekten bu insanlar sizi yargısız bir şekilde ne istediğinizi tam olarak anlayarak, belki istediğiniz şey avantajlı bir şey değildir. Yani ne demek istiyorum? Belki bir alanda ilerlemek istiyorsunuz ama o alan çok bir getirisi yoktur maddi anlamda. İşte aileniz size yok bunu yapma, şunu yap diyordur. Ama sen olmaktan çıkıyorsun. Yani seni bir yere şekillendiriyor. Bu da ne ile alakalı bir şey? Seni tanımamak, seni anlamamakla alakalı. Ya işte bu insana acı veren bir şey. Bu insanı çok acıtan bir şey. İnsan olarak diyorum ya, bir insan nasıl mutlu olur? İnsan anlaşılarak mutlu olur. Ben bir şey anlatıyorum ve karşımdakiler beni anlıyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor. Sadece yani bunun dışında bir şey yapmasına, fiziksel bir şey yapmasına gerek yok karşınızdaki insan. Yapsa daha iyi olur ama sadece seni anlıyorum. Ama o sana geçmesi lazım o durumun. Seni anlıyorum, senin yanındayım, istediklerin konusunda seni destekliyorum. Sadece bu bile yeterken kaç kişi sizi gerçekten anlıyor veya kaç kişi nasılsın diye sorduğu zaman gerçekten nasıl olduğunuzu merak ediyor. Bu duygular çok azaldı. Yani yoksa hani insansa yalnız kalmamak, hani bağlantıda olmak, gırla insan var değil mi? Hepimiz birçok insanla konuşabiliriz. Birçok insanla zaman da geçirebilirsin. Ama bu seni tatmin etmiyor çünkü çok yüzeysel ve sığ ilişkiler, çok havada kalan, bir şeylerin oturmadığı bağlantılar bunlar. Bu hiçbir zaman hiç kimseyi mutlu etmez. Böyle olacağını diyorsun. Ben yalnız kalayım diyor insanların çoğu. Hani bu furyada çıktı ya, dağ başında bir yerde ya da tek başına yaşama ihtiyacı hissediyor insanlar. İnsanlar artık inanılmaz yalnız. Yeni bir uygulama çıkmış. Bunun Instagram'da haberini de yapmıştım. Çin'de bir uygulama çıkıyor. Öldün mü isimli bir uygulama. Yalnız yaşayan yaşlılar çoğunlukla veya işte yalnız yaşayan kim varsa, genellikle yaşlılar için yapılmış ama bu uygulama sana her gün aynı saatte bildirim gönderiyor. İyi misin bildirimi gönderiyor. Sen bu butona basıyorsun, yani sen oraya bir etkileşim veriyorsun. Yani hayattasın, yaşıyorsun, ölmedin. Basmadığı zaman hem polis hem ailesine bir bildirim gidiyor, acil durum uyarısı gidiyor ve işte öldüğünü o şekilde öğreniyorlar. Yani bir insan öldüğünü değil, bir algoritma, bir yapay zeka sistemi senin öldüğünü dünyaya duyuruyor. Bu teknoloji güzel bir teknoloji. Tamam ama insanları bu noktaya getiren de yine teknoloji. İşte burada çok iki ucu keskin, çok garip bir böyle handikap denir ya, yani bir paradoks hakikaten de. Hani teknolojinin çok güzel nimetleri var ama getirdiği dezavantajları o kadar çok fazla ki, o kadar çok fazla. Hani insanlar bence aptallaştı. Bunu da bahsetmiştim daha önce size. 100 yıl önce Albert Einstein çıkıyorsa niye artık çıkmıyor bu? Neden? Çünkü insanlar artık hem zor şartlarda
yaşamıyor. Yani mental olarak zor şartlarda yaşıyor. Fiziksel olarak daha refah seviyesi arttı. Tamam ama yalnız. Ve teknoloji senin yerine düşünüyor zaten. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu da dezavantajlarından bir tanesi. Yani o kadar çok dezavantajı var ki sonrasında yine o dezavantajları gidermek için ne teknolojik bir şey çıkıyor. Bu tekrar sana dezavantaj olarak dönüyor. Hakikaten bir böyle kabus yani. Daha sonra Yalnızlık Bakanlığı diye bir şey çıkmış. İlk olarak İngiltere'de 2018 yılında başlamış. Japonya'da ise 2018 yılında İngiltere'de başlamış. Japonya'da ise 2021 yılında başlıyor Yalnızlık Bakanlığı. Neden kuruluyor? Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yalnızlık insanlarda kalp rahatsızlıklarına, depresyona, Alzheimer'a, ruhsal çöküntülere sebep olduğu için ve bunun da devlete maliyeti çok fazla olduğu için böyle bir bakanlık kuruyorlar. Japonya'da pandemi sonrasında yine hayatına son verme oranının çok fazla artmasından kaynaklı kuruluyor. Yine Japonya'da kiralık aile diye bir şey çıkmış. Şöyle, siz para karşılığında kendinize aile kiralıyorsunuz. Bir düğün oluyor, hani bir toplu gitmeniz gereken bir organizasyon oluyor. Tek başınıza gitmektense hani yanınıza kiralık anne baba oturuyor. Veya bir çocuğun babası yok, babasız gibi gözükmesin diye bir anne bir baba kiralıyor. Kiralık arkadaşlar da var bu arada, sadece ya hakikaten bunu söylerken duygulandım, biliyor musunuz? Bilmiyorum yani, üzüldüm, hani o insanların çaresizliğine üzüldüm. Yani bu duyguları bile parayla satın almaya kalkıyor artık günümüzün tırnak içerisinde modern insanı. Kiralık yas tutucular, yine cenazelerde hani ağlayan, bu kişinin de sevdikleri varmış diye gözükmek için kiralık yas tutucular ortaya çıkmış. Yani evet, bu hizmeti alan kişi açısından çok üzücü ama sistem bunu artık metalaştırdı. Yani bunu bir hizmet, bir sektör haline getirdi. Kişinin acısından, yalnızlığından ve üzüntüsünden de sistem kendine elbette ki bir maddi çıkar elde etti. Yine aynı şekilde yalnız ölüm fenomeni diye bir şey varmış. Bunun adı Kodokushi diye bir terim türemiş. Bu da Japonya'da insanların evlerinde ölüp tek başlarına ve hakikaten çok duygusal, bilmiyorum, beni etkiledi. Şu an anlatırken bile duygulandım. Haftalarca fark edilmemelerine verilen isimmiş bu. Peki bunlar birer kader mi? Yani böyle oldu, bundan sonra da böyle olur. Tamam, yalnızız, yalnız öleceğiz, anlaşılmıyorum ben demek midir? Yoksa bu bir seçim mi? Bu bir tasarım mı? Bunları fark ettikten sonra neler yapabiliriz kısmına geçelim biraz. Tüketim değil, paylaşım odaklı olmak. Bir şeyleri satın almakla o duyguyu alamazsınız. Bir şeyleri satın almak, bir şeyi satın almaktır. Sen onun duygusunu alamazsın. Kendini daha değerli hissetmek için bir şey satın almana gerek yok. Önce bazı mantıkları oturtmak gerekiyor. Sosyal medyanın bana göre dezavantajlarından, konuyla alakasız ama söylemek istiyorum. Bir tanesi de sürekli insanlar akıl veriyor bize, değil mi? Sürekli akıl veriyorlar. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yapma. Ama insanlara o şeyin mantığını anlatmıyorlar. Sen öncelikle kendini beslemezsen, sen kendi değerini anlayamazsan, kendini tanıyamazsan, ne isteyip istemediğini bilmezsen, sana ezberlenmiş o aşamaları, o şeyleri yapamazsın zaten. Bir yaparsın, iki yaparsın, sonra bırakırsın. Çünkü sen onun mantığını anlamamışsındır. O yüzden bir şeyleri tüketmek değil, bir topluluğa ait olmak. Belki kitap okumayı seviyorsanız kitap okuyan topluluklar var, onlara girebilirsiniz. Veya işte işiniz neyse, hobiniz neyse, bunlarla alakalı topluluklar var. Bunların WhatsApp grupları var. Belki ayda bir ya da toplandıkları zamanlar var. O toplulukların içerisine girebilirsiniz. Orada sosyalleşebilirsiniz. Dijital diyet. Ne demek istiyorum? Yani dijital diyet. Yani sosyal medyada arkadaş bulmak, bilmiyorum. Hani çok sağlıklı bir şey olmayabilir arkadaşlar. Sosyal medya algoritma sana o insanları gösteriyor. Sen gidip bizzat seçmiyorsun. Algoritma sana hangi insanı gösterirse, arkadaşlık yapmak istiyorsan yapıyorsun. Ama bunun yerine hakikaten biraz artık dijital detoksa girmek gerekiyor. Sen kendi arkadaşını kendin bulman gerekiyor. O yapay zekanın, o algoritmanın sana dayattığı insanlar değil. Kanlı canlı bir şekilde senin topluluklar içerisinde tanıştığın insanlarla iletişim kurman çok daha sağlıklı. Son olarak daha böyle politik bir duruş sergilemek, çevrenizde, mahallenizdeki işte kütüphaneler herhalde kalmadı. Bilmiyorum, var mı? Bir Ankara'da okuduğum zaman yani en meşhur Milli Kütüphane vardı. Onun dışında hani böyle
daha böyle illerde, ilçelerde kütüphaneler kaldı mı? Bilenler yoruma yazsın. Mahallendeki kütüphanene, işte parkına, sosyalleşeceğin ticari olmayan alanlara sahip çıkma olabilir bu. Evet, bu videoda bu kadar olsun. Son olarak size şunu söyleyeceğim. Bu video kapandı, bitti. Beğendiniz ve yorum yaptınız ve puan verdiniz. Teşekkür ederim. Bu videoyu kapattıktan sonra kendinizi yakın hissettiğiniz birini arayın, mesaj atmayın. Arayın ve ona gerçekten nasıl olduğunu sorun. Gerçekten hayat senin için nasıl gidiyor? Nasılsın? Nasıl olduğunu bilmek istiyorum deyin. Merak edin ve gerçek bir iletişim içerisinde olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.